Geçen seçimi Öcalan'a söverek kazandılar. Geçen seçim Öcalan'ın yanında duranlara hakaret ederek kazandılar. Geçen seçim bu Millet İttifakı, ki ben de o yüzden kalktım masadan, Kemal Sunal'a çevirdiler beni ya. Bir tek ben kaldım arkadaş ya. Masanın o tarafında bu tarafında bir tek ben kaldım. Yani ben kalktım ki devletin, milletin en kıymetli mevkisi bölücülüğün, PKK'nın, pazarlıklarının gölgesine düşmesin, düşürülmesin. İktidar olmak istiyorsanız AK Parti'ye oy vermiş seçmenin gönlünü kazanın. MHP'ye oy vermiş ve umduğunu bulamamış milliyetçilerin güvenini kazanın, itimadını kazanın, iktidar olun. Kandil'den mandilden böyle beklenti içinde olacak bir bölücülüğe alan açmayalım dedim. Bunu açarsak bu mücadelede milletimiz görür, buna kızar dedim. Ben böyle söyledim. Benim söylediklerim de hükümetin de kendi hissesine şöyle bir avantaj düştü galiba. Hükümet de dedi ki bu Kemal Kılıçdaroğlu var ya, Devlet Bey söyledi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse Öcalan'ı serbest bırakacak dedi. Bak böyle dedi. Demirtaş'ı bırakacak, Kavala'yı zaten bırakacak. Bu var ya dedi, Öcalan'ı da bırakacak. Milliyetçi Hareket Partililer, ülkücü camia, milliyetçi camia bu dediğimi çok iyi bilir. Tayyip Bey'e niçin bu kadar olağanüstü kredilerle destek oluyorsunuz diye itiraz eden, ya tamam beraber olun da bu kadar limitsiz niçin destek oluyorsunuz? İnsan biraz denetler, insan biraz der ki önünüze bakın. Size destek oluyorum, harcamalarınıza bakarım. Devletin bir kuruşuna el sürerseniz itiraz ederim der misiniz diyorsunuz. Niçin bu kadar limitsiz destek veriyorsunuz? Atamalarınıza bakarım. Liyakatliyse ses çıkarmam. Liyakatsizse itiraz ederim der misiniz? Denetleyin. Hem beraber olun hem denetleyin. Niçin bu kadar sınırsız kredi veriyorsunuz diye ülkücü milliyetçi camia eski itirazları hatırlatıp bu limitsiz Tayyip Bey'e desteği sorguladı. Ne cevap verdiler 6-7 sene boyunca? Cevap şudur. Biz gidersek, bir gün ayrılırsak buradan bizim gittiğimiz yere dem gelecek. Öyle demediler mi? Hatırlayın lütfen. Bütün gerekçe Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün kurmaylar arkadaşlar. Merhabamız var, dostluklarımız var, tanışıklıklarımız var. Arada diyorum ki böyle diyorsunuz, böyle diyordunuz. Niçin bu kadar? Yani niçin berabersiniz demiyorum. Niçin bu kadar sınırsız, limitsiz destek? Niçin yapıyorsunuz bunu? Cevap şu. Ya başkanım biz bunu yapmazsak, biz burada durmazsak vatan nöbeti tutuyoruz. Burayı maazallah bir gün bırakırsak bıraktığımız günden buradadır Allah muhafaza. Ülkücü camiada şöyle fedakarlık gibi yaptı. Bizde biraz devlet duygusu galiptir ülkücü milliyetçi camiada. Yahu katlanacağız buna. O ki bölücüler devletin yönetimine gelecek falan. Mecbur katlanacağız. Ne yapacağız yani? Bu romantizm bize devlet sevgimizin fazlalığından bulaştı. Finali gördünüz mü şimdi finali? Biz gidersek dem gelir diyenler demi iktidarın ortağı haline getirdiler. İyi mi? Kandil'in meclisteki temsilcileri diye bağıra bağıra siyaset yaptıkları, itham ettikleri değil. Bak yaptıklar gerçekten öyledirler. Kandil'in meclisteki temsilcisi gibidirler onlar. Gerçekten öyledirler. Gelirler mecliste, dünyanın en şerefli mekanıdır Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türk'ün meclisinde evlatlarımızı katleden bir namussuza mettüsena ederler. Gerçekten öyledirler. Şimdi siz oradan bak mevzuyu nereye getirdiler? Geldiler Yalova Meydanı'na konuştular. Yalova Meydanı'nda dediler ki efendim bu altılı masaya oy vermeyin, bunlar Öcalan'a siyaset yaptıracaklar. Kandil'i meclise sokacaklar. PKK ile pazarlık yapacaklar falan. Böyle dediler. Vekaleti böyle aldılar. Biraz dediler enflasyon fazla, biraz işsizlik fazla, biraz geçiminiz zor da biliyoruz. Ama evelallah devletin milletin düşmanlarına da gülmedik. Millet de dedi ki tamam fakirliğe razı olalım, devletsizliğe razı olmayalım. Fakirliğe razı olalım, işsizliğe razı olmayalım. İşsizliğe razı olalım, vatansızlığa razı olmayalım. Verdik oyu. Şimdi Öcalan'ın canını okuyacağız. Bunlarla beraber olanlara, selam verenlere, efendim bunlarla siyaset planlayan herkesin önüne engel olacağız, bariyer olacağız dediler. Öcalan'a umut hakkı diye davet çıkardılar. Şimdi benim sorularım var. Bu sorularım siyasetin hem önümüzdeki dönem hangi koordinatlarda yapılacağının ilanını eden sorularımız, hem de durduğumuz yeri ifşa eden sorularımız. Öcalan'la ilgili süreç başladığında Devlet Bey'e ilk önce sorularımı sordum çünkü o başlattı. Devlet Bey'in dedim cevap vermek zorunda olduğu hem camiamıza hem milliyetçiliğimizin mesuliyetine hem Türk milleti namına cevap vermek zorunda olduğu ilk soru şudur. Siz bu yaptığınızı 99'dan niçin yapmadınız? Konuşarak oluyorsa,
Öcalan deyince oluyorsa, Öcalan'a dedirtince oluyorsa, 99'da Öcalan'ı yakaladığımızda kendisini 1000 parçaya böleceğimizi zannetmiş, korkmuş. Devletimin emrindeyim, ne emrederseniz başım üstüne demiş. Ben Türkleri çok severim, anam da Türk demiş, ödü patlamış. Madem deyince oluyorsa o zaman niçin demediniz? Diyelim ki o zaman demediniz. 2013'te Tayyip Bey denediğinde Tayyip Bey'e niçin kem sözler ettiniz o zaman? Niçin bu kadar laflar ettiniz? Bu dediklerinizin tam tersini niçin söylediniz? Madem konuşarak oluyordu. O zaman konuşuyorlardı. O zaman Öcalan'a, açılmış alana en galiz lafları siz söylüyordunuz. O zaman niçin razı olmadınız? Şimdi pazarlık etmeyeceğiz diyorsunuz. Öcalan'a heyetler gönderiyorsunuz. Öcalan'ı Kürt'e değdiriyorsunuz. PKK'yı Kürtlerin temsilcisi haline getiriyorsunuz. Bu yaptıklarınızda elinde bırakacak silahı kalmamış bir alçağa, Kürtlerin lideri muamelesi yapılacağını bildiğiniz bu işi hangi tehlikeyi savuşturmak için yapıyorsunuz? Öcalan'ı Kürtlere, sadece Türkiye'de değil, bütün bölgedeki Kürtlerin lideri yapmaya niçin heves ediyorsunuz? Diyelim pazarlık yapmıyoruz diyordunuz. Bu Lozan diye lafa girenlere niçin cevap vermiyorsunuz? Anayasayla ilgili talepler var, dil diyorlar, bir şey diyorlar. Üniter yapıyla ilgili şikayetler ishar ediyorlar güya. Niçin kimseye ağzının payını vermiyorsunuz? Suriye'de kurulan terör devletine diyet borcu mu ödüyorsunuz? Sizin bize söylemediğiniz başka problemleriniz var da o problemlerin diyetini böyle mi ödüyorsunuz? Bu önceden planlanmış bir süreçle detaylarını bize bildirmediğiniz bu sürecin iletişimini şimdi mi böyle planlayıp inşa ediyorsunuz? Türkeş'in kabrine gidip doğum gününde onu anıp onun kabrinde çocuklarımızı 41 yıldır öldüren bir ite nasıl kurucu önder diyorsunuz? Nasıl diyorsunuz? Nasıl diyorsunuz? Nasıl diyorsunuz? Devlet Bey bilmez insan değildir. Lafının sözünü bilmez insan değildir. Mezara gideceğim, başbuğu anacağım. Bunu planlamış olması lazım. Yani bunu ya yolda düşündü ya akşam düşündü. Ya da bu bir şey yani. Neticede ağzıma geldi, konuştum, sehven dedim, yanlışlıkla söyledim demediğine göre, ki demiyor, demez. Bunu planlamış olması lazım. Ben Devlet Bey'imize şunu soruyorum. Efendim, başbuğun kabrine gidip çocuklarımızı 41 yıldır öldüren, öldürürken de dünyanın bütün istihbarat örgütlerinin elinde maşa olan bir alçağa kurucu önder derken neyi murad ediyorsunuz mesela? Hedefiniz ne? Bir hedefiniz olması lazım. Bunu bize yaptığınıza göre, bunu yapanca ne olacağını da bilecek tecrübeniz olduğuna göre tam olarak efendim siz neyi deniyorsunuz bizim üstümüzde? Milletinizde neyi deniyorsunuz siz? Dün söyledim Bursa'da, hürmet etmemiz gereken şeyler var. Mahcubiyet duymamız gerekenler de var. Milliyetçiliğimiz, ülkücülüğümüz adına. Ben dedesi, babası, kendisi bu ülkücü camianın bu hattı üzerinde büyümüş bir evladım, memleket evladıyım. Ama mesuliyetlerimi hecelerken mahcubiyetlerimi de bilirim. Yani ben Tayyip Bey'e bir yere kadar kızarım. Derim ki bunları yapamadın. Bir yerden sonra Türk milliyetçiliğinin mesuliyetini şöyle taşırım ben. Dedim ki milliyetçiliğimiz böyle lakırdı değildir. Bizim milliyetçiliğimiz hazine doldurmalıdır. Bizim milliyetçiliğimiz paranın değeri olmalıdır. Bizim milliyetçiliğimiz yanan ormanları beklemelidir. Bizim milliyetçiliğimiz kırılan kalpleri onarmalıdır. Bizim milliyetçiliğimiz 85 milyonu bir ve beraber yapmalıdır. Bizim milliyetçiliğimiz efendim çevre duyarlılığı taşımalıdır. Bizim milliyetçiliğimiz çocuklarımızın dünyayla rekabet imkanı olmalıdır. Bizim milliyetçiliğimiz asabı bozuk, canı sıkkın, bağıran, omuzu düşük, ayakkabıların üstüne basan, efendim racondu, kol paydı falan diye kirlenen değil. Türk milletini ayağa kaldıran, 85 milyonu gürül gürül istikbale taşıyan bir yönetim mahareti olabilmelidir. Olamadı mı? Olamadı. Bak olamadı. Karnemizde, Türk milliyetçiliğinin karnesinde böyle bir şey yoktur. Bunlar Türk parasının değeridir. Yoktur. Bunlar yanan bir tane ormanı kendi canları yanmış gibi kollarlar, yoktur. Pasaportu değerli hale getirmişlerdir, yoktur. Ekonomiyi ayağa kaldırır, bunlar kaldırır, yoktur. Dış politika bunlarla onurludur, yoktur. Tarım bunlarla ayaktadır, yoktur. Ambarları bunlar doldurur, yoktur. Bakın, yoktur. Adalet ancak bunlarla mümkündür, yoktur. Eğitim muhtevayı bunlarla bulur, yoktur. Bak bunlar yoktur. Plan yoktur, program yoktur. Bir tane var. Bak bir tane var. Vatan sevgisini 80 öncesinde rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'le mayalamış. Çelikten bir irade, yarım kalmış bir memleket hüznü var. Sonra
milletin, devletin varlığına kastetmiş bir cinayet şebekesi. Türk milletine dünyanın bütün istihbarat örgütlerinin desteğiyle bağrına bir hançer gibi saplandığında silahlarının kabzasına bozkurt kazıyan, silahlarının kabzasına 3 hilal kazıyan, hilal bıyıklı, çatal yürekli binlerce evladımızı öldürmüş. Bak öldürmüş. Aslan parçaları var. Aslan parçaları. 41 yıldır ölüyorlar. Silahlarının kabzasına bakın. Bozkurt var, 3 hilal var. Bunlar şöyle var. Vatanı zengin edemedik. Ülkücü hareket adına, Türk milliyetçiliği adına bak bunları söylüyor. Vatanı zengin edemedik. Parayı değerli hale getiremedik. Ekonomiyi güçlendiremedik. Adaleti yükseltemedik. Eğitimi toparlayamadık. Fakirin, fukaranın derdine kavuşamadık. Türk milletini, çocuklarını gürül gürül istikbale taşıyamadık. Mahcubiyetimizin kefareti gibi aslında, bizim yapamadıklarımızın kefareti gibi kefaret ödeyen evlatlarımız var. Aslan parçaları 41 yıldır silahlarına bozkurt kazanarak ölüyorlar. İnsan onların hatırına demez bu lafı yahu. Başbuğun kabrine gidip diyorsun ki sen kurucu önder. Bu kurucu önder dediğin namussuz, alçak. İnsan Hakları Derneği kurmadı. 41 yıldır bu Türk milletinin bütün evlatlarını, Kürdü de vuruyor, Türkmen'i de vuruyor. Bu bırakın devletin, milletin vurduğu evlatlarını bölgesinden dağa kaldırıp ırzını, iffetini çiğnediği kadınların hesabını veremez. Dağlara götürüp öldürdüğü Kürtlerin, Kürt çocukların hesabını veremez bu namussuzlar. Siz şimdi bilinen Kürtlerin gördüğü en büyük zulmü Abdullah Öcalan'dan görmüş Kürtler, Kürtlere Abdullah Öcalan'ı değdirmeye karar veriyorsunuz. Yahu siz aklınızı mı yitirdiniz yahu? Öcalan devlete değmez, millete değmez, bize değmez. Öcalan'ı Kürt'e değdiremezsiniz. Nasıl değdirirsiniz ya? Kimdir Öcalan? Nasıl Kürt'e değdirirsiniz? PKK'yı Kürt'e değdirmemek için 41 yıldır bu Türk milletinin evlatları, PKK bizim düşmanımız, Kürtler bizim kardeşimiz hattında Kürt'ün varlığına kurban oluyorlar. PKK Kürt'ü bizden almasın diye ölüyorlar, öldürülüyorlar. Siz nasıl olur da böyle bir şey yaparsınız? Hesabını vereceksiniz.